Merhabalar herkese. Yeni bir bölümde Dilmin Nurgül'le ben karşınızdayız. Bugün aramızda özel bir konuğumuz var. Hem çok sevgili arkadaşımız, aynı zamanda çok kıymetli bir tasarımcı olan Pınar bizlerle. Hoş geldin Pınar, nasılsın? Hoş bulduk. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok onore oldum. Böyle güzel bir podcast'e dahil olmak beni çok mutlu etti. İyiyim, sizler nasılsınız? Hoş geldin Pınar'cığım. Biz de çok mutluyuz zaman ayırdığın için. Evet, seni burada görmek çok kıymetli. Teşekkür ederiz vakitini ayırdığın için. Bugünkü bölümümüzde bir tasarımcı olarak startupta çalışmak, bir founding designer olmak ve AI ürününde tasarımcı olmak üzerine konuşacağız. Bunların detayına girmeden önce biraz Pınar'ı tanıyalım. Hem genel tecrübelerinden hem de product designer olmaya nasıl karar verdin? Biraz bize kendinden bahseder misin? Tabii Elif'ciğim, ben de bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Aslında bilgisayar mühendisliğini okumak istememiştim. Mimarlık istiyordum ama benim dönemimde ta 2014'te mimarlığın puanı bilgisayar mühendisliğinden yüksekti, size öyle söyleyeyim. Daha sonra ama iyi ki seçmişim dedim. Aslında bölümü hem seviyordum hem de sevmiyordum. Benim tasarımcı olma hayalim şöyle başladı. İkinci sınıfta senin gibi ben de grafik tasarım dersi aldım. Grafik tasarım dersini alınca onu çok beğendim ve ben bir şekilde bu alana yönelmeliyim diye düşündüm. Üçüncü sınıfın sonunda yaptığım bir stajda işte orada Elif'le de tanıştım. Sağ olsunlar isteğimi gördüler ve 2 aylık bir stajın sonunda ben UX metodolojisine hakimdim. Hani basic şeyler neler, işte tasarımı nasıl yapabilirim, işte o zamanlar Sketch kullanıyorduk, Sketch'i biraz öğrenmiştim. Daha sonra freelance iş alarak kendimi geliştirmeye başladım. Portfolyo oluşturdum. Mezun olmadan önce portfolyonun olması aslında çok önemli. Çünkü o portfolyoyla işe başvurduğunuzda daha hazırlıklı oluyorsunuz, daha önemli oluyor. Staj yaptığım yerde de işe başlayıp aslında oradan bir şekilde şu an AI firmasına geldim. Yollarımız böyle kesişmiş oldu. Peki bu süreç nasıl ilerledi? Sen bir startupta çalışmaya nasıl karar verdin? Şimdi tabii ki daha önce 2 farklı şirkette çalıştım. Biri çok daha kurumsal bir şirketti. İlk başlarken kurumsal bir şirkette başlamak aslında çok faydalıymış. Bunu şu an görebiliyorum. Bu tecrübemle görebiliyorum. Neden? Çünkü ben bir takımın aslında içindeydim. 5 kişilik bir takımdık. Orada bir takım lideri vardı. Hem beni yönlendiren hem yaptığım tasarımlara yapıcı feedback veren çok değerli bir insan kendisi. Orada aslında yani 1,5 sene orada çalışarak kurumsal bir firmada kendimi takımdaki rolümle birlikte geliştirmiş oldum. Bir sonraki firma biraz daha mid-tech bir firmaydı. Lojistik firması idi. Orada yani depoda çıkan bir sorun bizim aslında tüm süreçlerimizi etkiliyordu. Benim o anda mesela 2 ay sonra yapılacak olan ürüne katkı sağlayacak olan bir tasarım o an önemli olmuyordu. O an o yangını söndürmek önemli oluyordu. Böyle olunca farklı önceliklerimiz vardı. Orada aslında daha nasıl desem karşıma bir fırsat çıktı diyebilirim. Yani ben illa AI firmasında çalışacağım, illa sıfırdan bir startup'a gireceğim diye bir düşünce aklımda yoktu. Şu anki yöneticimle tanıştım. O da işte kendisine güvendiğim startupta bilinen bir insan olduğu için onun teklifine hayır diyemedim tabii ki. Ve onunla birlikte böyle güzel bir başlangıç yapmış olduk diyebilirim. Bildiğimiz kadarıyla sen aslında bu startup'ın ilk üyelerindensin. Aslında Evet. founding designer olarak çalışıyorsun. Bize biraz şeyden bahseder misin? Founding designer nedir? Bir startup'ta hem ilk ekip üyelerinden olmak hem de bir tasarımcı olarak orada bulunmak nasıl? Bize biraz bahseder misin? Founding designer olmak Türkiye'de çok rast gelemediğim bir aslında title. Çok farklı ve çok generatif olmanız gereken bir title aslında. Hem branding konusunda bilgili olmanız gerekiyor. Yeri geldiğinde yani tişört tasarlayabilirsiniz. Yeri geldiğinde web sitesinde rol oynayabilirsiniz. Yeri geldiğinde işte ürünü tasarımı, product management olursa olur. İşte bir sürü kolda aslında başarılı olmanızı gerektiren bir title. İlk başlarda tabii ki mesela ben branding konusunda çok tecrübeli değildim. Ya da UI konusunda şu an olduğum kadar bir tecrübem, bilgim yoktu. Logo daha önce hiç yapmamıştım. Logo nasıl yapılır? İşte temel şeyler neydi? Bunların hakkında bilgim yoktu ama isteğim vardı. Aslında founding design olarak ilk yaptığım şey brandingle başlamak oldu. Şirket sıfırdı. Ben ilk işe giren insanlardanım.
Bir yandan da bu aslında bu startup'ın şu an işte çalıştığım yer Sinoda'nın ne kadar yani UX açısından olgun olduğunu gösteriyor. Developerlar daha işe girmemişken bir tasarımcının işe girmiş olması, design driven bir kültür olması beni zaten bu startup'a çeken en etkili şeylerden biriydi. Founding designer olarak neler yaptığımdan bahsedebilirim. Mesela ilk başta dediğim gibi branding ile ilgileniyordum. Logo yapmıştık. Bu 3 ay boyunca bir yandan bu branding sürecini ilerletirken bir yandan da ortaya çıkarmak istediğimiz ürünün rakiplerini araştırıyorduk. Yani müşteri, gelecekteki müşterilerimiz bizden ne istiyor, kimler onlar, persona kim? Bunun çalışması hiç yoktu ben startup'a girdiğimde. Ya, basic vardı, şimdi hiç yoktu diyemem. Founder'lar çok nasıl desem UX anlamında bilgili ve istekli oldukları için daha önceden müşteri görüşmesine kendileri katılmışlardı. Ama ben hiç katılmamıştım. O zamanlar biz bir anomaly detection uygulaması üzerine çalışıyorduk. Yani öyle bir şey yapmak istiyorduk. Ama daha sonra bu product'la ilgili düşüncelerimiz kaydı, shift oldu. Bunlar çok uzun süreçler. Daha ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Ama başta ben rakiplerin demolarına katılıyordum. İşte potansiyel müşterimiz olabilecek insanlarla görüşmelere katıldık. Yani burada bayağı bir bilgi aslında topladık ve neler olabileceğine dair bir fikrimiz aslında olmuş oldu. Zaman ilerledikçe biz bu fikirleri geliştirmeye başladıkça tasarım yapmaya geçtim. Yani şöyle mesela Şubat ayında katıldıysam Haziran ayında ben tasarıma aslında hazırdım. Artık ürünün neye benzeyeceği üzerine çalışmalar yapabiliyordum. Fakat şöyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Şimdi ben tasarım yapıyorum. Bir sürü komponente karar veriyoruz ama bu design system burada ne zaman araya girecek ve ben tek kişiyim. Ben bunu nasıl yapacağım? Çok büyük bir proje gibi geliyordu aslında bana. O da şöyle oldu. Zaten hali hazırda var olan bir sürü design sistemi vardı. Başka design sistemlerden esinlenerek biz aslında bir design sistemi oluşturmaya başladık. Bu 2 aylık bir süreçti. Ama şöyle tabii ki bu 2 aylık süreçte başka ben gerçekten neredeyse hiçbir şey yapmadım. Yani o gün geliyordum, yapılacak olan komponentlerin listesini çıkarıyordum. Tabii bunlar daha sonra çok evrildi. Yani ürün evrildikçe bunlar evrildi, ihtiyaçları gördükçe bunlar farklılaştı vesaire. Ama kökünde bir design sistemi olunca bu değişiklikleri yönetmek çok daha kolay oldu. Zaten başta design sistemi yapmamızın amacı oydu. Tabii bu sırada ekip büyür diye düşünüyorduk. Mesela developerlar gelince bunları nasıl handoff edeceğiz vesaire gibi konular vardı. E, Böyle böyle aslında founding designer rolüme devam ediyorum. Şu anda da işte ürünün launch'ına yaklaştık. Çok merakla bekliyorum. Çünkü ilk defa müşteriler olacak. Şimdi müşterisiz olmak da bir sıkıntıydı aslında. Direkt görüşememek, şey yapamam ama potansiyel müşteri olabilecek kitlelere erişimiz vardı. Bakalım heyecanlıyız bu konuda da. Teşekkür ederiz Pınar'cığım. Gerçekten kafamda canlandı yani. Ben şu ana kadar hiçbir startupta çalışma fırsatı bulmadım. Ama anlattıklarına nazaran yani startupta çalışmak yaratıcılığı ve yenilikçiliğini çok pozitif anlamda etkiliyor gibi bir izlenim bıraktı bende. Çünkü ben çalıştığım kurumsal firmalarda genelde bir rolüm oluyor. İşte product designer olduğum için research'leri yürütüyorum. İşte UI ve UX tarafına ilgileniyorum ürünün. Ama mesela bir branding yapmak ya da işte ürünün şekillendirilmesi için en baştan itibaren mesela dizayn sistem kurmak ya da işte ürünün şekilleneceği yolu çizmek aslında çok heyecan verici. En baştan sosyal medya yönetiminden tutup işte ürünün mesela gideceği noktaları beraber founder'la beraber karar vermek, müşterileri beraber seçmek çok çok değişik domainler ve bir tasarımcı olarak da aslında daha sonradan ürüne olumlu etkileyecek şeyleri ilk source'tan, ilk ağızdan aslında öğrenmiş oluyorsun aslında. Çünkü Hı hı. problemleri tespit edebiliyorsun. Benchmark analizi yapmışsın mesela çok güzel bir şekilde. Şu an markette neler eksik, neler yaparak daha farklı bir ürün ortaya çıkartabilirsin, onları anlamışsın. Potansiyel kullanıcıları bulmaya çalışmışsın. Yani çok fazla şey yapmışsın. O yüzden bana daha sanki özgür ve daha yaratıcı, yenilikçi bir tasarımcı kimliğine bürünüyor sanki startupta çalışan tasarımcılar gibi hissettim. Sen de buna katılıyor musun? Aynen öyle, kesinlikle. Şöyle bir artı yanı da var. Şimdi ben tabii tek bir designer olduğum için, bir takımda çalışmıyor olduğum için bunun hem avantajı var hem de dezavantajı var. Dezavantajlarından biri ben mesela sizinle çalıştığımda direkt size sorabiliyordum. Ya sence bu nasıl olmuş?
işte buradaki akış böyle, sen ne düşünürdün, sen olsan nasıl yapardın vesaire gibisinden. Şimdi tabii şu anki stakeholder'lar developer, benim etrafımdaki stakeholder'lar bir developer'lar, front-end developer'lar. Bir de founder ve strateji analist diye ayrılıyor. Böyle olunca feedback aldığım insanlar onlar. Ama şanslıyım ki gerçekten. Siz de daha önce bahsetmişsiniz. Mesela favori developer'ım var demiştiniz bir podcast'inizde işte. Gerçekten böyle insanlar çevrenizde olduğunda, yapıcı feedback veren, UX'e değer katan ve buna önem veren insanlar olduğunda hem siz kendinizi çok kolay bir şekilde geliştirebiliyorsunuz, hem işinizi seviyorsunuz. Bence bunlar da aynı zamanda yaratıcılığınızı arttıran faktörler. Yani siz orada bir tasarım yaptığınızda insanlara nasıl daha iyi erişirim, deneyim sunarım diye düşündüğünüzde bunlar gerçekten çok katkı sağlayan şeyler. Yani herkesin böyle düşünmesi, hep beraber ortak bir şeye karar vermek çok önemli. Bir de burada aslında kolaboratif bir yapı var. Bence tasarımın %90'ı kolaboratif, gelişen bir şey. Ben mesela kendim ya bu kesin bir çözüm diye asla düşünmüyorum. Böyle olunca sürecin içine dahil olan insanlar çok önemli oluyor. Aslında kişisel gelişimin de önemli noktalarından biri de bu bence. Aslında tam olarak bunu sormayı düşünmüştüm ben de. Hani tek tasarımcı olarak geri bildirim almak zor olmuyor mu? Hani bizde mesela genelde hep bir ekip vardı. Daha başka tasarımcılar oluyor genelde bizim bildiğimiz kurumsal yapıda ve her hafta tasarım kritiklerine girme şansımız var. Az önce anlattığın gibi. Hani sen aslında bu tarafını nasıl güçlendirdin? Kendine nasıl yollar buldun? Biraz daha açabilir misin? Veya henüz bir müşteri yok diye konuştuk. Mesela bu tarz tasarım validation, tasarımları valide etme zamanı geldiğinde kendine ne gibi çözümler buldun? Bunu çok merak ettim. Şöyle çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Şu anki mesela yaşanan pain point'leri öğrendiğim kanallar var. Mesela Reddit olabilir bu. Reddit'te bizim personamızın subredditlerini okuyorum genelde. İşte yeni çıkan ürünleri takip ettiğimiz platformlar var. Buradan yeni neler yapmışlar onları takip ediyorum. Aynı zamanda ya feedback'i ben genelde Founder'dan alıyorum ama burada Founder gerçekten çok önemli bir rol oynuyor bakış açısıyla ve UX anlamındaki bilgisiyle. Ben o konuda şanslıyım diyebilirim. Şimdi tabii ki kendi alanında tek çalışan olmanın bazı zorlukları da oluyor. Bu mesela şurada çok ortaya çıkıyor. Ben 2 hafta bir izin almam gerekti. Bu süreçte eğer o developerları etkileyecek bir durum olsaydı sıkıntıya girmiş oluyordum aslında tek başıma çalıştığım için. Çünkü benim işlerimi devredebileceğim kimse yok. Ama yine biz önden gittiğimiz için, yaklaşık bir senedir önden gittiğimiz için, çünkü ben işe girdikten bir sene sonra frontend developerlar işe geldi. Öyle olunca önde olmanın avantajını çok kullandım bu dönemde. Aynı zamanda tabii ki baskı hissediyorum. Her zaman o var. Ama bu baskıyı daha çok kendimi geliştirmek için kullanıyorum. Ya mesela o an ilham gelmiyor veya sıkışıyorum. Ya illa bir tasarımcı olmasına gerek yok. O developer'ın da fikrini sorabiliyorum. Bak böyle bir şey varmış. Sence bunu bize entegre etsek nasıl olur gibisinden. Yani orada çok umutsuz değilim aslında. İlla bir tasarımcı arkadaşım olsun dediğim bir durum çok olmadı mesela. Şimdi sen konuştukça aklımda canlanan şöyle bir şey oldu. Aslında ekip de bu noktada çok önemli. Çünkü sen onlardan feedback alıyorsun, founder'lardan feedback alıyorsun, developer'lardan feedback alıyorsun ve siz böyle collaborative bir biçimde çalışıyorsunuz. Peki şu anki şirket kültürünüz nasıl? Şöyle, şunu gözlemliyorum ya, hem design kültürü hem de engineering kültüründe şöyle bir şey var. Outcome her zaman output'tan önemli. Yani bu ne demek? Mesela Dilmin de açıklamıştı. Bir Kimlerle Çalışıyoruz podcast'indeydi galiba. Mesela OKR'ları yetiştirmeye çalışıyorsunuz. İlla hani o tasarım yapıp o OKR'ı bitirmek istiyorsunuz. Ya illa o tasarımı bitirmek değil de amaç. Bir outcome'a ulaşmak. Ya mesela Reddit'te bir şey okuyorum. Bir source'un adını değiştirmek istemiş kullanıcılar ama değiştirememiş. Bak mesela bu çok önemli bir şey. Hani bu benim aslında bir outcome'ım ve bunun üzerine ben aslında o gün tasarım bitirmek zorunda değilim. Ama bir outcome'la hep bir günü sonlandırmaya çalışıyorum. Bu mesela çok değerli. Dediğim gibi design driven bir culture var ve maturity'si yüksek bir firmada olduğunu düşünüyorum UX açısından. Bunun şöyle katkıları var. Her zaman research'a zaman var. Tabii önde olduğum için bunun bir artısı da var ama ben gidip de ya ben şu kullanıcıyla research yapmak istiyorum.
İşte bunun için projenin burasını yapamayacağım bir sıkıntı olur mu? Ya da birisine gidip yalvarmıyorum ya ben research için lütfen işte şöyle bir şey yapmak istiyorum diye. Bu her zaman tabii ki denilen bir süreç oluyor. O yüzden kültürümüz aslında UX açısından çok olgun bir kültür diyebilirim. Bunlar çok güzel açıkladın. Teşekkür ederiz. Sen aslında researchers'ın da staff tasarımcı olarak tüm tasarım işleri de sen de dediğin gibi outcome'a önem veriyorsun ve bunları bir nevi planlamaya da çalışıyorsun. Aslında bir nevi proje yöneticiliği de yapıyorsun. Yani ister istemez tabii bunlar sizin startup kültürüyle beraber sana yüklenen tüm ne denir görevler gibi bir nevi. Ben aslında şunu çok merak ettim. Peki bu önceliklendirmeyi nasıl yapıyorsun projelerdeki? Yani hangi faktörler kararını etkiliyor? Nasıl bir süreç izliyorsun bu tarz kararları verirken? Şimdi şöyle, ürünümüz mesela yakında launch edilecek bir ürün olduğu için şöyle bir örnek verebilirim. Bu benim founder'ımın bana verdiği bir örnekti. Mesela sen bir ayakkabı tasarlıyorsun. Çevrendeki ürünlerin hiçbirine bakmıyorsun ve bağcıksız bir ayakkabıyı piyasaya sürüyorsun. Bu sence hani mantıklı mı demişti bana. O yüzden mesela çevredeki şeylere bakıyorum, ürünlere bakıyorum ama aynı zamanda o ayakkabıyı giyilebilecek bir kıvama getirmeye çalışıyorum. Yani şu an biz bir data notebook yapıyoruz. Data notebook yapan şey adı üstünde data. Bu datayı mesela bağlamadan ürün çıkamayacağız. O zaman connection bağlamak, bunları editlemek, delete etmek mesela bizim en öncelikli yapacağımız iş oluyor. Böyle aslında biz her hafta bir sprint koşmuyoruz veya haftalık illa yapacağımız bir toplantılar yok ama hafta başında frontend ekibiyle bir align oluyoruz. Orada mesela onlar ürünü kodlarken yaşadığı sıkıntılar veya tasarımda çektikleri bir sıkıntı veya öngördükleri başka problemler oluyorsa ya da tasarımda bir hata olabilir. Benim göremediğim, bizim göremediğimiz bir şeyi onlar görmüş olabilir. Onlar bize söylüyorlar ve tekrar bir tasarım aşamasına orada girebiliyoruz. Genel olarak süreç böyle işliyor. Yani şu an üründeki önceliği aslında rakipleri de belirliyor. Yani üründe hangi feature'ların olması gerektiği. Mesela buna şöyle bir örnek verebilirim. Şu an AI dünyası inanılmaz hızlı ilerliyor. İnsanlar, özellikle kod yazan insanlar yazdıkları kodda hata aldıklarında bunu ChatGPT'ye direkt soruyorlar. Ona göre kodu düzeltiyorlar vesaire. Şimdi bizim platformumuzda da kod yazabiliyorsunuz. Yani SQL kullanabiliyorsunuz. Ama kullanıcılar hata aldıklarında bir AI yardımı olmayacaksa ki bu tüm ürünlerde var artık. Bu delighter değil artık basic need olmaya başladı. İnsanların çünkü alışkanlığı olmaya başladı. Bunu koymayacaksak bir eksiklik oluyor. Buna göre aslında şekilleniyor. Şu an benim yaptıklarım da böyle. Zaten daha önce yaptığım tasarımlar vardı. Onun üzerine aslında feature ekleyerek ilerliyoruz. Bunları user story'lere dönüştürüyoruz handoff ederken. User story'lerde de eksik çıkarsa onları doldurarak aslında ilerliyoruz diyebilirim. Pınar'cığım benim de aklıma şu soru geldi. Şimdi projeleri nasıl önceliklendirdiğinden konuştun. Daha önce de yaptığın benchmarklardan, research'lerden bahsettin. Yani aslında bir gün içerisinde çok farklı rollere bürünüyorsun, Dimi'nin de sorduğu gibi. Bu yeteneklerin hepsine sahip olabilmek için merak ediyorum kendini nasıl geliştirdiğini. Şöyle şirket tabii ki destek sağlıyor. Bir bütçemiz var. İstediğim gibi ders alabiliyorum. Henüz bu dersi kullanmadığım için kendimi çok kötü hissediyorum bu konuda. Ama daha önceden şöyle oluyordu. Mesela Lean UX adlı kitabı okumuştum. Şimdi Still Like an Artist diye bir kitabı okumak istiyorum. Yani böyle kitaplarla, blog yazılarıyla, işte internetteki Nielsen normunu okuyarak vesaire. Böyle bir sürü kaynaktan aslında beslenmeye çalışıyorum. Bu gün içerisinde karşıma bir blog yazısı çıkabiliyor. Hemen onu okuyorum. Aa bu böyleymiş diyorum. Mesela yani sizinle de paylaşabilirim. Genelde böyle hani bir şeyleri alıp insanları beslemekten de hoşlanıyorum. Visual anlamda kendimi geliştirmek için gezmeyi mesela çok seviyorum. Bunu bana founder'ım yine önerdi. Müzelere gidiyorum. Daha çok böyle art müzesi mesela. İşte Çağdaş şu Eskişehir'de mesela ON var. O çok güzel bir müze. Yani bence bir tasarımcı olarak ben sadece kendimi UX alanında beslemeye çalışıyordum. Mesela benim yaptığım en büyük hatalardan biriymiş geçmişte. UI anlamında da aslında kendimi geliştirdiğimde bakış açımın ne kadar farklılaştığını gördüm. Bu anlamda da bu şirkette olmak, hani brandingi, işte logoyu tasarlamak beni aslında bu konuda çok geliştirdi. En çok aslında Pinterest'ten ilham alıyorum bu arada. Aklıma bir şey geliyor mesela yapılan posterlere bakıyorum. Eğer de mesela şu an gradient tasarımlar çok ünlü oldu. İşte şu anki trendler neler bunları yazıp
onları okuyorum. Böyle böyle aslında internetteki kaynaklardan beslenmeye çalışıyorum. Bu arada AI'ya çok değindin. Şu anda senin söylediğin gibi çok popüler. Biz de designer olarak kendimizi bu konuda geliştirmeye çalışıyoruz. Yapay zekânın ürünlere olan etkisini, kullanıcıların mental modellerine olan etkisini ve kullanıcı alışkanlıklarını aslında nasıl değiştirdiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Bir sürü işte best practice'ler çıkmaya başladı. Guidebook'lar çıkmaya başladı. AI ile ilgili mesela büyük firmaların best practice'lerini öğrenmeye çalışıyoruz falan. Sen bu süreçte kendini nasıl geliştiriyorsun? Bir de şey merak ediyorum. Senin çalıştığın şu anki üründe yapay zekayı kullanarak bir feature geliştiriyor musunuz? Ya da yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz? Bir de ürününüz de aslında biraz da merak ediyorum. Şu an ne üzerine çalışıyorsunuz ve yapay zekayı kullanıyor musunuz? Şu an biz aslında bir mühendislik problemini çözüyoruz bu çıkaracağımız üründe. Bunu nasıl örneklendirebilirim? Mesela şu an canlı bir datanız var. Bitcoin diyelim buna. İşte borsa diyelim. Bu borsadaki Bitcoin datasını siz aynı zamanda sabit bir data ile, mesela bu şu ana kadar yapılmış Reddit'teki yorumlar Bitcoin hakkında. Bu ikisini aslında birleştirebildiğiniz bir uygulama yapmaya çalışıyoruz. Daha çok bir app yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda bir sürü aslında farklı yaklaşımlarımız var. Bunları şu an burada çok değinebileceğimi düşünmüyorum ama ürünümüz aslında bir notebook yapısı üzerine kurulu. Ya şu an Notion'a mesela çok benziyor yapı olarak. İnsanların aslında kolaylıkla kullanabileceği, kolaylıkla veri analizi yapabileceği ve dışarıdan veri çekip bunların üzerine harmanlama yapabileceği bir olanak sunuyoruz. Bunları daha sonra insanlar bir uygulama olarak birbirleriyle paylaşabiliyor. Böyle bir uygulamayı tasarlarken ben AI'yı nasıl kullanıyorum ondan bahsedeyim. Şöyle daha önce bahsetmiştim. Ben developerlara bir tasarımı teslim ederken aslında bunu bir user story üzerinden yapıyorum. Yani bu bir brief oluyor aslında. Product brief diye geçiyor. Burada aslında Figma'daki dokümantasyon çok önemli. Mesela MVP 1, işte Minimum Viable Product 1, Minimum Viable Product 2 diye ayırdığımız ürünün bazı stage'leri oluyor. Burada her bir stage'e tekabül eden bir Figma dosyası oluyor. Bunun üzerine hem Notion'da o user story'yi anlattığım, işte kullanıcı burada şuna ihtiyaç duyuyor, problem neydi, statement'ı neydi, buna işte çözüm olarak önerilerimiz neler? Bunun gibi bir brief yazıyorum aslında. Bu brief'i de sağ olsun ChatGPT üzerinden çok kolaylıkla yapabiliyorum şu an. Tabii şu an hani %100 o yapamıyor. Tabii ki bir katkı gerekiyor. Burada girdiğimiz, betimlediğimiz kelimeler çok önemli oluyor ama yine AI'yı kullanmak beni gerçekten inanılmaz hızlandırdı. Aynı şekilde daha önce bahsettiğim gibi kullanıcının bizim ürünümüzle tanışma serüveni web sitemizde başlıyor. Yani web sitesindeki aslında kullanıcının ilk algısı web sitemiz oluyor. İlk gördüğü şey bizim aslında ilk bakış dediğimiz şey. Öyle olunca web sitesinin de brandingi, tasarımı, işte içinde kullanılan dil çok önemli oluyor. Web sitesi içerisinden ürüne geçişte yabancılık hissetmemesi, bu Sinada demesi, bunlar çok önemli. Bu konuda da Midjourney aslında çok, mesela örnek verebilirim, branding konusunda çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda işte logo vesaire tasarlamam gerektiğinde yine Illustrator burada gördüğüm en güçlü AI kullanan bir uygulama. Kısaca böyle özetleyebilirim. Çok teşekkür ederiz açıkladığın için. Ürününüzü de heyecanla bekliyoruz. Peki aslında ben gelecekle alakalı bir soru sormak istiyorum. Hani şu anda bir solo tasarımcı olarak çalışıyorsun, her şeye yetişmeye çalışıyorsun ve bir sürü aslında rolün işini yaptığın bir durumdasın. Gelecekte bir ekiple, bir tasarım ekibiyle çalışmak ister miydin? Yoksa hani o tasarım ekibiyle çalışmayı özlüyor musun? Yoksa böyle iyi mi? Hani bize bu ikisini karşılaştırır mısın ve hangisini niye tercih ederdin diye sormak isterim. İkisinin de aslında artısı ve eksisi var. Yani hem solo çalışmanın artısı eksisi var hem de takımla çalışmanın. Ben şu an 12 kişilik bir startupta çalışıyorum. Ama tabii ki insanlar yani bizim ekibimize, benim ekibime birileri katıldığında daha hızlı, daha proaktif olabileceğimiz için bir takımla çalışmayı deneyimlemek, aslında ürün çıktığında bunu çok isterim. Çünkü o zaman müşteri isterleri de artacak. Belki ben bir sene önden gitmeme rağmen yeni tasarım kararları almamız gerekecek vesaire. Bu hızı yakalamak için ekipte tabii ki, yani ekibi büyütmemiz gerekecektir illaki.
Öyle düşünüyorum. Peki Pınar'cığım, ben de şununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Şu ana kadar bir startupta tasarımcı olmanın, tek tasarımcı olmanın artı eksi ya da senin deneyimlediğin yönlerinden bahsettik. Peki bir startup çalışanı olmak nasıl? Startupta çalışmayı düşünen kişilere verebileceğin öneriler ya da senin bahsetmek istediğin deneyimlerin var mı? Startupların da aslında fazları oluyor. Şöyle ki bizim şu an mesela early stage dediğimiz bir faz, daha sonra bu scale up diye ilerliyor. Bu aslında çalışan kişi sayısının da belirlediği bir faz olabiliyor. Şöyle, eğer benim gibi early stage bir startupta çalışmayı düşünüyorsanız mutlaka yatırım var mı, daha önce alınmış mı, veya yatırım ne zaman alınması öngörülüyor gibi sorularla aslında e, ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda burada en önemli şey stock option oluyor. Ne kadar stock option hakkınız var, bunu ne zaman hak alıyorsunuz bunu kullanmaya vesaire gibi ayrıntıları sorabilirsiniz ve bununla ilgili bir sürü açık kaynak var. Onları okuyup öyle bir mesela mülakat işe alım sürecine gidebilirsiniz. Aynı zamanda startup gerçekten, yani benim gibi böyle sıfırdan bir startup'a girmek isteyen kişi bence gelişime çok açık olmalı. Aynı zamanda mesela daha önce de belirttiğim gibi ben ilk girdiğimde biz farklı bir ürün yapmaya karar vermiştik. Şimdi farklı ürün yapmaya bambaşka bir değişime gittik. Öyle olunca bu değişime adapte olabilmek çok önemli oluyor. Ben bazen bir tasarımla 3-5 kez aynı tasarım üzerinden gidebiliyorum. Hani sabırlı olmak, bunun için kendini geliştirebiliyor olmak ve bunu yaptığın işte göstermek çok önemli. Bunları söyleyebilirim. Pınar'cığım, sana çok teşekkür ediyoruz. Hem katıldığın için hem sorularımıza içtenlikle cevap verdiğin için hem de startupta solo bir tasarımcı olarak çalışmak nasıl, senin günün nasıl geçiyor, hangi zorluklarla karşılaşıyorsun, bunun sana kazandırdığı şeyler ne, hepsine çok güzel değindik ve biz de bugün sayende birçok şey öğrendik. O zaman bizi dinleyen herkese de dinlediği için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.